kapağı korneayı yaklaşık 2 milim kadar örtmektedir göz bebeğini. Daha fazla örtmesine üst göz kapağının göz bebeğini 2 milimden daha fazla örtmesine biz pitozis diyoruz. Pitozis terimi tıbbi bir terim tabii. Halk arasındaki terimi ise göz kapağı düşüklüğü. Göz kapağı düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri doğumsal olmasıdır. Ama bunun dışında nörolojik nedenlerle, yani sinir hasarlarına bağlı, beyinden kaynaklanan sinir hasarlarına bağlı, travmalar sonrası ya da bir kitlenin göz kapağı üzerine bası yapmasına bağlı olarak, mekanik etkisine bağlı olarak ya da bazı kas hastalıklarına bağlı olarak pitozis karşımıza çıkabilmektedir. Doğuştan gelen pitozis durumlarında eğer göz kapağı görme aksını tamamen kapatıyorsa bu durumda göz tembelliğine neden olabilir. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Pitozisin bebeklerdeki göz kapağını kapatma miktarı konusunda. Bu yüzden bir göz hekiminde mutlaka ciddi kontrollerinin yapılması gerekmektedir bebeklerin. Eğer görme aksını kapatıyorsa bu durumda göz tembelliğine neden olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bebeklerin acil olarak müdahalesinin yapılması gerekmektedir. Fakat görme aksını kapatmıyorsa çocuklarda tedaviyi okula başlamadan önceki süreçte ya da çocuğun kendini anladığı 4-5 yaş civarındaki yaş döneminde çocuklarda operasyonları yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar bilinçli olmadan başka çocuklar bu tür problemleri olan çocukları eleştirebilmektedir. Bu da çocuklarda ciddi psikolojik problemlere daha sonraki süreçlerde neden olabilir. Diğer pitozis nedenleri ise kas hastalıklarına bağlı olabilir. Genellikle bu orta yaş grubuna doğru görüyoruz, 30'lu 40'lı yaşlardan sonra. En sık gördüğümüz kas hastalığı miastenia gravis adını verdiğimiz kas hastalığıdır. Bu kişilerde ilk bulgu kapak düşüklüğü olabilmektedir. Yani pitozisli hasta gelebilmektedir. Bunun dışında başka bulgular, göz bulguları da olur. Mesela çift görmeleri de hastaların olabilmektedir. Bu ilk kişilerde en belirgin bulgu günün ilerleyen saatlerinde yorgunlukta ve kapak düşmesinde artış olmasıdır. Biz bu durumda gelen sonradan göz kapağı düşüklüğü olup yorgunluk şikayetleri fazla olan hastalarda öncelikle bu kas hastalığının mevcut olup olmadığını anlamak için bazı testlerin yapılması ve kan testlerinin yapılmasını uygun buluyoruz. Eğer bu testler negatif ise bundan sonraki süreçte hastada belirgin bir sistemik hastalığın olmadığını anlıyoruz ve ona göre tedavi planlamasını yapıyoruz. Bunun dışında travmalar sonrası veya göz kapağına bası yapan bir kitlenin mekanik etkisine bağlı da göz kapağı düşüklüğü ya da sinirsel nedenlerle de göz kapağı düşüklüğü olabilir. Göz kapağı düşüklüğünde tedavi az önce bahsettiğim gibi çocuklarda, bebeklerde eğer görme aksını kapatıyorsa göz tembelliğine neden olmaması için acil tedavi yapılması gerekmektedir. Ama erişkinlerdeki tedavi genel olarak estetik olmaktadır. Yani iki göz kapağının simetrisini sağlamak gerekmektedir. Eğer bazı olgularda iki göz kapağında da kapak düşüklüğü olabilmektedir. Bu durumda iki göz kapağının birden cerrahi tedavisi yapılabilir. Bu durumda ne tür bir tedavi uyguluyoruz? Kapağın kasını, kapağı kaldıran kasın fonksiyonunun durumuna göre cerrahi tedavi planlayabiliyoruz. Eğer kas fonksiyonu çok iyi ise kapalı yöntemle göz kapağının iç kısmından yapılan bir cerrahi ile, küçük bir cerrahi ile ameliyatı yapabildiğimiz gibi kas fonksiyonu daha zayıf olan olgularda bu durumda kapağın dış kısmından kesi yaparak göz kapağını kaldıran kasa müdahale ederek kası kısaltma cerrahisi yapıp kası güçlendirerek ameliyatı yapabiliriz. Fakat bazı olgular vardır ki bunlar genellikle
sinir felçleri nedeniyle göz kapağını kaldıran, kası hareket ettiren sinirin felci nedeniyle travma sonrası ya da doğuştan gelen bazı olgularda göz kapağını kaldıran kas istediğimiz kadar güçlü değildir. Bu durumda kaslara yapılacak müdahalenin çok etkili müdahale çok etkili olmamaktadır. Böyle olgularda kapağı kaldırabilmek için eksternal bir materyal, dışarıdan bir materyal ya da hastanın kendi kas lifleri kullanılarak kas liflerinin dış kısmındaki dokular, biz bunlara fasya diyoruz. Fasyalar kullanılarak kapak alın bölgesine asılma işlemi yapılabilmektedir. Bu işlemi ise frontal askı cerrahisi adını veriyoruz. Sadece uyguladığımız olgular kasın zayıf olduğu, nörolojik nedenlerle kasın yeteri kadar kapağı kaldırmadığı durumlarda bu cerrahiler uygulanmaktadır.